Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. Diğer güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde papağan metaforu olarak geliyor. Dıştan görünenin içine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen dedi. Yaşadığı şeyleri çok net göremeyen bir enerjide diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Daha çok böyle yaşadığı şeyleri yüzeysel değerlendiren bir enerjide. Ayrıntılı olarak yani bu neden yaşadım, bu neden yapıldı, burada neyi görmeliyim gibi bir bakış açısı bulunmuyor aklınızdaki kişinin. Daha çok işte hep böyle olur, benim karşıma kötü insanlar çıkar, şöyle olur, böyle olur dedi. Daha yüzeysel düşündüğü bir bakış açısında şu anın enerjisinde ciddi bir yıkımdan geçmiş olabilir yakın geçmişte. Hayatında beklenmedik değişiklikler, dönüşümler yaşanmış olabilir. Burada aslında daha çok bu yıkımın sebebi sisteme karşı gelme durumları olabilir. Bazı konularda negatife hizmet ettiği durumlar olabilir. Yani yanlış yaptığı, doğru yoldan biraz saptığı bazı durumlarla karşı karşıya kalmış olabilir. Böyle bir durumun içerisinde kalmış olabilir aklınızdaki kişi. Ve sistem tarafından bunun yıkılmasıyla artık dönmelisin, değişmelisin, dönüşmelisin dedi bir sürece doğru yönlendirilmiş diyebiliriz. Artık yavaş yavaş iyileştirme ve şifa aşamasına doğru geçiyor ama burada birazcık şey hissettirdi. Bunu umarım yapabilir çünkü sistem bu konuda onu zorluyor. Ciddi bir kayıptan dönmüş, ciddi sıkıntılı süreçlerden geçmiş olabilir. Bu şifalanma için birazcık zamana ihtiyacı olabilir. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım birazcık şeyler enerjisi. Hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın, anlamaya çalış dedi. Bu zamana kadar çok fazla yargılayıcı bir bakış açısı geliştirmiş olabilir aklınızdaki kişi. Özellikle ev kurmak, aile olmak, yuva olmakla ilgili ciddi yargıları olmuş ve bunlarla sınanmış olabilir. Kendine güvenmeyen bir enerjisi var ve sistem ona artık kendine güvenmesi gerektiğini dayatıyor diyebiliriz. Beklediği haberler var, almak istediği haberler var ve bu alacağı haberlerle, o beklediği haberlerin gelmesiyle beraber artık isteklerine kavuşacağı bir sürece doğru geçmeyi ümit ediyor. Ama yavaş yavaş da böyle enerjilerin değişmeye başladığında hissettiği bir sürecin içerisinde arkadaşları, akrabaları yardımcı oluyor olabilir, yardım ediyor olabilir. Burada bir çevresinden gelen yardım olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişi daha önce bir evlilik yapmış olabilir. Evliliğinde çok ciddi sıkıntılar yaşamış olabilir. Ya da evlilikle ilgili bazı sıkıntılı süreçler, ikili ilişkilerle ilgili sıkıntılı süreçlerden geçmiş ve bir yıkım gibi bir durumun içerisinde kalmış olabilir. Toparlanmaya çalışıyor olabilir. Maddi manevi zararlar görmüş olabilir. Biraz ağır bir enerjisi var. Sanki hani tam bir yıkımdan çıkıp ayağa kalkmaya çalışan bir enerjide. Ama artık yavaş yavaş enerjileri toparlanmaya başlamış. Daha böyle pozitife doğru kendini çekmeye başladığı bir sürecin içerisinde. Ama bunun en büyük sebebi de aslında çevresinden, sistemden gelen yardımlar diyebiliriz. Biraz çevreden gelen destekle toparlanmaya çalışan bir enerjide. Buradaki dönüş kartı ona biraz böyle çevreden gelen bir yardım eli gibi de olabilir. Ama daha çok tabii ki sistemin yaptığı bir sunduğu bir fırsat diyebiliriz, yardım diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı bakalım bugün enerjisinde neler yaşayabilir aklınızdaki kişi. Zorlayıcı bir süreçten geçmiş gibi görünüyor. Sanki maddi olarak da biraz fazla zorlanmış gibi görünüyor. Dünya, asa ikilisi, imparator, bir kart daha alacağım asa ikilisine. Kupa altılısı, evet. Şimdi asa ikilisiyle beraber ciddi ikilemlerinin olduğunu söyleyebiliriz aklımızdaki kişinin. Harekete geçmesi gerekiyor, eyleme geçmesi gerekiyor ama güvenli alandan çıkmaması gerektiğini söyleyen bilinçaltında duymazdan gelemiyor diyebiliriz. Burada sistem
içindeki bir ses diyelim, sistem ona diyor ki artık harekete geçmelisin, artık toparlanmalısın, evden çıkmalısın. İşte iş hayatında sıkıntı varsa bunları toparlamalısın, eyleme geçmelisin dediği bir sürecin içerisinde. Onun bilinçaltı diyor ki bak burası güvenli, yapma. Dur burası güzel. İleriye gitme, hareket etme, işte bir şeyler için çabalama. Burayı biliyoruz, burası iyi dedi. Bilinçaltının korkularla onu tuttuğu bir sürecin içerisinde kendini kalpten veremiyor her türlü ilişkiye. Yani partner durumunda da öyle, iş hayatında da kalpten kendini bulunduğu alana veremeyen bir enerjisi var. Bu da daha çok kupa altılısıyla beraber geçmişten gelen bazı durumlar olabilir. Çocukluk döneminden kaynaklı olabilir. Sevgi görmemiş biri olabilir. Bunları tekrar hatırladığı, deneyimlediği bazı olaylar yaşamış olabilir. Yılan kartı ve ok kartıyla beraber yılan kartı çevresinde bu kişiyi zorlayan ciddi enerjiler olabilir. İşte bazen can yakıcı sözlerin söylenmesi, arabozucu kimseler olabilir. Negatif insanların olma durumu olabilir. Şimdi burada belki de hiç beklemediği anda gelen bu tarz davranışlar, güvendiği kişilerden gelen bu tarz davranışlarla beraber ciddi bir bunalıma, depresyona girdiği bir süreç oluşmuş olabilir. Şu an enerjisine daha çok kendine zarar veren kişilerden uzaklaşmak için çabaladığı bir süreçte. Bu kişiler çok yakın akrabaları da olabilir, yakın arkadaşları da olabilir. Ciddi şekilde güvendiği kişilerden yara almış bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Şu anda da bu kişilerden arınmak için çabalıyor. Neden bunları yaşamış dediğimizde ayrıntılı olarak bakarsak eğer dünya kartı, balık ve ay kartı. Şimdi balık kartında evet güzel işte hayallere dalmak, hayal kurmaktan da bahseder ama korku ve tedirginlikten de bahseder. Ay kartı ve dünya kartı ile beraber geldiği için ciddi bir karmik süreçten geçmiş diyebiliriz yakın geçmişte. Dünya kartı bize karmalardan bahseder. Ay kartı da zaten bilinçaltı korkularımızı aktarır bize. Buraya bir kart daha alacağım. Dünya kartına. Para sakızlısı. Çabalamak, emek harcamak ve bazı şeylerin farkına varmakla ilgilidir. Artık yapılan işlerle ustalaşmakla ilgilidir. Kendine güveni olmayan bir kişi olabilir aklınızdaki kişi. Dışarıdan ne kadar kendine güveniyormuş gibi olsa da yani daha çok şöyle söyleyeyim. Psikolojide de vardır ya çok gülen insanlar, çok neşeli görünen insanlar. Bir şeyin abartılı olma durumu emin olun tam zıttının kişinin içinde olduğunu gösterir. Özellikle çok abartılı gülen, çok abartılı eğlenen, etrafına harika mutluyum resmi çizen kişilerin iç dünyasında ne kadar mutsuz ve sevgisiz oldukları vardır. Genellikle böyledir yani böyle söyleyeyim. O yüzden burada da çok kendine güvenen biri olarak görüyor olabilirsiniz aklınızdaki kişiyi ama kendini yetersiz ve başarısız hisseden bir enerjisi var. Bunu yenmesi gerekiyor ve sistem bu konuda onu zorluyor diyebilirim. Bu yüzden de maddi olarak da kayıplara uğramış olabilir. Bilinçaltındaki korkuları çektiği karmik bir sürecin içerisinden geçmiş görünüyor yakın geçmişte. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir hayatında dediğimizde? Buraya da kart alacağım. İmparator kartına. Kılıç ikilisi. Kılıç prensi. Ay kartı. Şimdi imparator kartımız evet güçten bahseder, egodan bahseder. Ama ego o kadar dengelenmesi gereken bir duygu durumdur ki. Şimdi egoyu dengede tutabildiğimizde harika getirileri olur bizde. Ama dengede tutamadığımızda karşımızdaki insanlara acı çektiren kişilere dönüşebiliriz. O yüzden bu noktada bazı şeylerin farkına varması gereken bir süreçte olacak. Ego ile sınandığı, güçle sınandığı bir süreçten geçecek. Şimdi Kılıç Prensi'ne baktığımızda Kılıç Prensi bize tartışmalardan, huzursuzluktan, ağır eleştirilerden bahseder. Kılıç ikilisiyle beraber Ay kartı geldi. Şimdi bu noktada çok ciddi egosal durumları olabilir aklınızdaki kişinin. Başkalarına karşı böyle çok yargılayıcı ki yargılama kartı da gelmişti. Çok fazla yargılayıcı bir yapısı olabilir. Burada kendi yetersizlik duygusundan kaynaklı ay kartı o bilinçaltı durumunu da bize gösteriyor. Kendi o yetersizliğinden dolayı karşısındaki insanlara karşı çok böyle acımasız eleştirileri, yargıları olabilir. Bunlarla sınanması gereken bir sürecin içerisinde olacak. Burada artık bu ikilemden çıkması gerekecek. Kılıç ikilisine artık der ki farkına var.
Burada güvenin kuşkuyla zehirlenmesidir kılıç ikilisi. İnanışlara böyle şüpheyle yaklaşmaktır. Ve sistemler ki sezgilerine güvenmelisin. Artık hem kendini görmelisin, kendi içindeki o korkuyu, kendi içindeki o yetersizliği fark edip şifalandırmalısın. Hem de hayatına tekrar tekrar karmalar yaratmaktan vazgeçmelisin der. Burası çok ince bir nokta. Umarım burayı anlayabilir. Bitirmesi gereken sayılar var. Sistem onu bu zorlukları getirerek kendi içindeki yetersizliği gör, korkuların farkına var dediği bir süreç ortaya çıkarıyor. Size yansıması ne, buna bakalım. Adalet. Kupa yedilisi. Kılıç altılısı ve güneş. Kupa yedilisiyle beraber kupa yedilisi birçok seçeneğin olmasından bahseder. Aynı zamanda böyle hayaller aleminde ayaklarının yere basmamasından bahseder. Burada birazcık şeyi hissettirdi. Size karşı yapılan bazı şeyleri görmezden gelen bir yapınız olmuş olabilir. Ama yavaş yavaş o güneş kartının aydınlatması ve şifalanması, şifa enerjisiyle beraber görmeye başlıyorsunuz. Yani burada hep bu zamana kadar güzel taraflardan baktıysanız yaşadığınız şeyleri, bakın yılanları da göreceksiniz. Güzel taraftan baktıysanız artık öyle bir noktaya gelmişsiniz ki size karşı yapılan adaletsizliğin farkına vardınız ve artık bu aydınlanmayla beraber artık burada olmamalıyım dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Yani karşınızdaki kişiye res çekmiş olabilirsiniz. Mutsuzluğunuzun farkına vardınız ya da size yapılan adaletsizliğin farkına vardınız ve artık net adımlar atılmasını istediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Sizde daha çok tamam burada olmak istiyorum ama mutsuzsam da giderim enerjisi var diyebiliriz. Böyle de olması gerekiyor. İlişkiler, aşk, beraberlikler kişiye mutluluk vermeli. Size acı yaşatan, acı hissettiren durumların içerisindeyseniz tabii ki değiştirip dönüştürmek adına çalışmanız, çabalamanız gerekecek, olabilir, gerekebilir. Ama bu noktada lütfen bir yere kadar kendi hakkınıza girmeden bunları yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bugün enerjisinde siz neler yaşayabilirsiniz? Köpek metaforu olarak geliyorsunuz. Sadakatin simgesidir. Köpek dostu, gül düşmanı, diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarından sadakattir dedi. İlkbahar kartı, ikiz alev ve sabır kartı. Genel olarak ilişkinizde sorunlar varsa, devam ediyorsa ya da hiç iletişiminiz bile yoksa, diyelim ki ayrıldınız, böyle bir konuşma bile yaptıysanız hala sadakatiniz devam ediyor. Yani ayrılık konuşması yapılmış bile olsa hayır ben kalben onunlayım dediğiniz bir süreçtesiniz. Aradaki duyguların çok yüksek olduğunun farkındasınız ve sabrediyorsunuz. Çünkü tekrar bu ilişkinin başlayacağını düşünüyorsunuz. Bugün daha çok bu tür duygular ve düşünceler sizde olacak diyebiliriz. Sabitlenmekle ilgili, sizin de böyle köklenmekle ilgili bazı sorunlarınız olabilir. Çok fazla böyle bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. İkili ilişkilerde böyle çok inişli çıkışta bir ilişki anlayışınız ya da durumunuz olabilir. Yani bu tür ilişkileri çekiyor olabilirsiniz hayatınıza. Daha çok böyle hemen olmalı, hemen olsun istiyorum dediğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Bu da aslında köklenmekle alakalı olan bir durum diyebiliriz. Bunu farklı yorumluyor olabilirsiniz. Artık bir şeylerin değişmesini istediğiniz bir günde olacaksınız. Yani artık değişsin. İlkbahar kartında da yeniden doğuş kartında da bu var. Yani artık değişmeli, artık düzelmeli dediğiniz birazcık böyle sabrınızın zorlandığı bir süreç olacak gibi. Sabırsızlık kartı da geldi. Sabır kartı da geldi. Sınanıyorsunuz. Ama bugün daha çok böyle kendi iç dünyanıza dönmeniz gerekiyor. Kendinizi dinlemeniz, kendi kabuğunuza çekilip yenilenmeniz gereken bir sürecin içerisinde olduğunuzu ve görmeniz gereken bazı şeyleri fark etmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Yeni bir düzen kurma isteği içerisindesiniz. Ciddi bir yeni başlangıç enerjisi var sizde. Ama bu zamana kadar hep bu kişiyle ilgili ise bu başlangıç artık biraz bundan sıyrılıyorsunuz. Yani tamam istiyorum onunla olmayı ama olmuyorsa da artık olmasın dediğiniz bir durumun içerisinde olacaksınız. Ama ciddi bir duygu karmaşası var sizde. Çünkü bir tarafınız böyle derken diğer tarafınızda ben seni bekliyorum, ben buradayım dediğiniz bir enerji yayıyorsunuz karşı tarafa. Yani biraz o duygudan, bu kişiden uzaklaşmak isteği içerisinde olsanız da
Bilinçaltınız hala orada tutuyor sizi diyebilirim. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün en çok nelere dikkat etmezsiniz? Bunlara bakalım. İlişkilerle ilgili özellikle birçok ilişkiniz yarım kalıyorsa, tamamlanmayla ilgili sorunlar yaşıyorsanız bilinçaltınıza şunu sormanızda fayda var. Gerçek bir ilişki istiyor muyuz? Bu çok çok önemli. Bir seçin arkadaşlarım. Güzel. Bugün değişim ve dönüşümün çok aktif olduğu bir süreç olacak sizin için. Özellikle bilinçaltınızdaki o korkularla yüzleştiğiniz ve bunları değiştirip dönüştürebilmek adına güzel adımlar attığınız bir gün olacak. Çok güzel. Kendi iç sesinizi bugün çok dinleyin lütfen. Özellikle ne hissediyorum, ne düşünüyorum lütfen çok önem verin. 2 seçin arkadaşlarım. Hayat ağacı ve asa. Çok sever vermem gerekti. 2 seçin arkadaşlarım. Hayat ağacı ve asa yedilisi. Şimdi asa yedilisi, değnek yedilisine baktığımızda 3. kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele etmekten bahseder bize. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili bazı şeyler yaşayacak olabilirsiniz. 3. kişilerin çıkardığı sorunlarla ilgili mücadele edeceğiniz bu durumları ya da duyacağınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Ya da bu zamana kadar hep 3. kişilerden kaynaklı problemler yaşadıysanız beraberliklerinizde artık burada sağlam bir temizlik yapma zamanının geldiğini fark edeceksiniz ve köklü bir değişim gerçekleştireceksiniz bugünün enerjisinde. 3. kişiler çok mu dahil oluyor ilişkilerinize? Buna bakın lütfen. 3'ü seçen arkadaşlar. Buraya bir kart alacağım. Şimdi bugünün enerjisine bak. Bugün neye dikkat etmeniz gerekiyor dediğimden konuşmadım. Çarkıfelek kartı, kader çarkı geldi. Yılan kartıyla beraber asa kralıyla, değnek kralıyla. Şimdi bugünün enerjisinde sizde de aynı şekilde aslında 3. kişilerle ilgili sınandığınız bir gün olabilir. 3. kişilerin çıkardığı sorunlarla yüzleşeceğiniz bir süreç olabilir. Bu zamana kadar etrafınızda size zarar veren, size iğneleyici sözler söyleyen, moralinizi bozan, enerjinizi düşüren kişilerle ilgili ciddi bir yüzleşme yaşayacaksınız ve ciddi bir bilgelik aşamasına geçeceksiniz. Değnek kralında bilgelik vardır. Dürüst yaklaşımlar, sıcaklık vardır. Burada birazcık daha kişilerin göremediğiniz yüzlerini görmeye başladığınız bir gün olacak dedi kartlar. Buraya dikkat edin lütfen. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.